Sesi görüyorsun. Harbukat alıyor. BMW X5 aracımızla sizlerle birlikteyiz. Aracımız öncelikle İsviçre'den geldiğini söyleyelim. Aracımızın ne tür işlemleri var sizlere bahsetmek istiyorum. Aracın zincir sesi özellikle aşırı derecede gelmeye başlamış. Bunları sizlere de göstermeye çalıştık. 3000 motor, dizel motora sahip bir araç aslında. 6 silindirli bir motora sahip. Zincir seti için tabii ki öncelikle ön kapağın açılması gerekiyor. Bunun dışında enjektör, DPF, turboya bakılacak. Şanzıman bölümüne bakılacak. Sunroof, vites kolu, kapının içinden gelen ses, arka sağ kapı kilitlemiyor gibi sorunları var. Zaman bulursak öncelikle bunlara da daha sonra bakacağız ama bizim işimiz mekanik üzerine olduğu için bu tarz arızalara da bakmadığımızı söyleyelim. Daha fazla bekletmeden söküm aşamasına geçiyoruz. Aracın korumasını söktüğümüzde yağ kaçakları özellikle bizleri karşıladı. Evet, şu an aracın altındayız. Gözlemlerimizi yapalım. Özellikle buralarda yağ kaçakları mevcut görülebiliyor arkadaşlar. Direksiyon kutusunda da yağ kaçakları üstünde mevcut. Detaylı olarak sizlere paylaşacağız ancak korumaları, tekerleri aldıktan sonra videoya devam edeceğim. Bakın buralardan yağ kaçakları var. Evet, öndeki alüminyum demir ayağımızı aldık. Hemen. Bu da hava filtresinden geliyor herhalde usta. Evet. Üstünde de bir adet sensör. Bunun adı hava akış metresi. Tabii turbo, enjektör, DPF gibi parçalarımızın da bakımları var. Zincir önemli ayrıntılardan biri. Çünkü acayip bir şekilde ses yaparak geldi. O şekilde gelmiş. Abimiz Allah'tan yolda kalma gibi bir durumu yoktu. İsviçre'den geldi. Şu an enjektörlerin soketlerini sökerek başlıyoruz. 6 silindir bir araç olduğu için 6 tane de enjektör rekor ve enjektörümüz mevcut. Yavaş yavaş söküyoruz. Tabii kabortayla motor arasındaki mesafe biraz fazla olduğu için uzanmak durumunda kalıyoruz. Zor bir çalışma alanı oluyor. Evet, soketlerimizi teker teker çıkardık. Şimdi ise kablo tesisatlarını tutan 3 adet onluk somun ve civatalarımız var. Evet, tesisatımız boşladı. Tabii ki tutan klips gibi sekmanlar da mevcut. Onların hepsini boşaltmaya çalışıyoruz. Hemen arka bölümden akümüzün kutup başını çıkarıyoruz ve aracın elektrik bağlantısını kestik. Şöyle kapansa yeter. Evet, bu araçta detaylı videoya geçemedik ama göstereyim. Koskoca bir egzoz aldık arkadaşlar komple. Elimizin altı şaft bölümü açılsın diye. Bakın buralar komple boşalta boşalta gidiyoruz. Önce şanzıman bölümünü alıp daha sonra motor bölümünü indireceğiz. Alta geçtik ve işlemlere başladık. Egzozun diğer ucu burada. Diğer ucu da arka tamponda. Evet, şu anda marşın vidalarını söküyoruz. Arkadan birini söktük. Hemen burada bir tane kaldı. Evet, diğer civatayı da söktük. Dediğimiz gibi arabanın altında bayağı bir yağ kaçakları da var. Evet, diğer civatayı da arkadaşlar söktükten sonra marşın oynadığını ön bölümden görebiliyoruz. Yani gizli bir civata bu. 2 tanesi dışarıdayken diğeri volantın, yani şanzımanın içinden giriyor. Bunun da bilgisini verelim. Evet, marş dinamasını çıkardık. 3 tane civatası vardı baba. Evet, 1, 2, 3. Ya marş dinaması bildiğimiz marşa basıyor aslında.
Bu araçta da altındayken çok fazla konuşamıyoruz. Dışarıdayken daha çok muhabbet edeceğiz video içerisinde. Sadece burada söktüğümüz parçaları yavaş yavaş tek tek gösteriyorum. Dışarıda daha detaylı timing chain dediğimiz zamanlama ayarını, senti ayarını yapıp zincirimizi değiştireceğiz. Bu arada arkadaşlar zincirimizi Borusan'dan alacağımızı ve pazartesi günü temin edeceğimizi ve sonra aracı toplayacağımızı söyleyelim. Bunun dışında da yine söktükçe sizlere göstereceğiz. Muhtelif yağ kaçakları var. Bunlar yapılacak. Sağlı sollu akisleri aldıktan sonra bakın akisler giriyor. Şaftımız var. Şaft gidiyor arkaya, koskoca bir şaftımız arka tekerlere kadar uzanıyor. Yani bu da demek oluyor ki 4x4 4 çekişli bir arabamız. Arkadan itiş, önden çekiş diyebiliriz. Tabii şanzımanı alacağımız için öncelikle çevre civatalarının kolay bölümlerini söküyoruz. Şanzımanı çevreleyen, saran adı üstünde çevre civataları var. Üstlerde, altlarda, sağlı sollu bu civataları söküyoruz. Tabii ki Torsk civatalar, yani şöyle örnek olarak gösterebiliriz. Bunların sökümü devam ediyor. Evet, hemen şaflardan küçük olanı aktarmaya aldım ve sizlerle paylaşıyorum. Burada arkadaşlar ön tarafta 4 tane civata tutarken arka bölüm geçmeli. Arka bölüm buraya geçiyor. Hemen ön tarafta 4 civata tutuyor, görüyorsunuz. Evet, 3 adet civatasıyla şaftı da ayırdık. 3 tane civata bu şekilde tutuyor. Şaftı bağlayacağız. Komple almamıza gerek yok. Şaft bölümünden sonra babama izlemeye geçtik. Ne yapıyor? Volantın dişli civatalarını söküyor. 2 tane, 3 tane söktük baba. Evet, bu dördüncüsü. Türbünü tutar bu civata. Marş tacıyla birlikte. Devam ediyoruz. Gel oğlum. Gel. Bu da sonuncusu. Büyük ihtimalle sonuncu 6 tane civata olur. Evet. Genelde arkadaşlar. Motor kodu verecek olursak 6 silindirli 3000 dizel düz motor. V motor değil. Araçların motor kodu biliyorsunuz. BMW'lerde Nide 47, Nide 13 gibi, Nide 18 gibi motor kodları var. Bu aracın motor kodu ise Nide 57. Son civatayı da birlikte söküyoruz. Daha sonra şanzımanla motor bağlantısı kesilmiş oluyor aslında baba. İç bölümden alakası kalmıyor. Marşı da sökmüştü. Zaten marştan sonra oraya ulaştın sen. Hemen son civata. İçi dönüyor mu? Evet, içi dönmeye başlamış. Döndüğüne göre civata kalmamış diyor. Son civatayı da yerine koyduk. Bayağı uzun bir civata usta. Maşallah. Kulağa giriyor değil mi bu? Evet. Direkt şimdi komple zaten şanzıman oynamaya başladı. Çevredeki civataları sökeceğiz. Ondan sonra şanzımanın arkasını aşağıya düşüreceğiz. Civatalarını söktükten sonra komple aldık ve şanzıman aşağı doğru indi. Bu arada kulağımız kopuk. Efendim. Alıyorum. Şanzıman söküyorum ben. Görüyorsunuz. Kopmuş arkadaşlar. Burada kulağımızın yeri. Şanzıman aşağı doğru sarkmaya başladı. Aldık tüm engelleri. Devam edelim. Evet, şanzıman yağının rengini görebiliyoruz. Tam deliğin içine ayarlıymış. Nasıl ayarladıysa. Rengini buradan görebiliyoruz. Çamur olmuş. Evet, bayağı kötü. Bu arabanın balataları bitik. Balataları yakmış herhalde muhtemelen, ondan siyah. Yoksa niye siyah olsun durduk ya? Siyah. Ya bunlara dışarıdayken müdahale yapacağız. Şu an yoruluyoruz arkadaşlar. Bayağı emek isteyen bir iş. Tabii ki her iş emek isteyen ama bunda ekstra bir güç lazım. Ve biz de o gücü harcıyoruz ve sizlere de az çok çekmeye, göstermeye çalışıyorum. Tabii bunun hakkında bilgi vermedim. Bu yağ direkt radyatör kısmına gidip soğuyor. Yani soğutmalı bir şanzıman yağımız var. Bunu da söylemiş olalım ve şanzıman yağının rengi apaçık ortada. Evet usta, şanzıman alma vakti geldi. Geldi. Masanın üzerine aldım zaten. Sen bana veriyorsun. Yok, gerek yok. Dur, indir. Yağ rekorumuz var burada. Tabii dikkat etmemiz gerekiyor. Kaldır. Kaldır. Kaldır, bekle. Bunları da yeter vallahi.
Yeter. Yine devasa bir şanzımanı aldıktan sonra dişlimizi gördük, marş dişlisini. Dışarı çekelim baba istiyorsan, yardım edeyim. Evet. Bunda bir de aktarma var baba. 4 çeker. 4 çeker diferansiyelimiz de var. Şanzıman bu şekilde. Bu şekilde görebiliyoruz. Evet, buradan devam edelim. Şu an paydos. Akşam yine devam edeceğiz. Yağlar çıkıyor. Tork konvektörünü görüyorsunuz arkadaşlar. Kirlenen yağlar burada. Simsiyah bir şekilde net görünebiliyor. İşlemlere devam edeceğiz. Zor aşamaları bitirdik. Evet, bugün de fanımızı sökerek başladık. Bayağı bir alttan şanzımanı söktükten sonra göstermiştik. Motor bölümüne geçtik. Şanzıman yerde beklerken fan davlumbazını ve fanı aldık. Gerçekten büyük bir fan davlumbazı. Evet, soğutumlarını çıkardık. Interkol. Dar alanlar tabii ki. Evet, biraz önce uğraştığımız hortum bu şekilde. Görüyorsunuz, içindeki yağlanmalar mevcut. Evet, teker teker tüm boruları çıkarıyoruz. Bu da bizim, şöyle gösterelim, interkol ve boğaz kelebeği herhalde usta. Evet, boğaz kelebeğine gidiyor. Bu boğaz kelebeğine bak bakayım, iki bir bakmıyor. Yağlanmalar var. Koca bir alan açıldı burada. Evet. Yani fanı da aldık. Hortumları da aldıkça alanlarımız açılmaya başladı. Motor arkaya doğru baktığı için sağlı sollu olmak üzere 2 adet motor kulağı var. O da en alttaki şase kısmına sıkılıyor. 1 adet somun yardımıyla. Eğer alttan sökmek istersek de 2 adet civata yardımıyla tutmuş oluyor arkadaşlar. Diğer hortumlarından birini daha aldık. Bu da elektrikli devir daim mı diyelim baba, ne diyelim? Bu elektrikli devir daima girer. Üstteki elektrikli su pompası bakın şurada görülebiliyor. Evet, bu. Devir daim su pompasına yardımcı elektrikli motorumuz diyebiliriz. Ondakini de aldık. Dikkatle de buna sokalım da. Bir şeyler düşmesin. Radyatörden çıktı. Şimdi sol taraftaki polen filtre bakalım, hem incelemiş olalım. Kötü durumdalar. Bunları da çıkardık. Evet, hemen sigorta kutusunun üstündeki plastiğimizi de aldık arkadaşlar ve sigorta kutusu artık ortaya çıktı. Motoru şöyle üstten sizlere göstereyim. Yani dağıttıkça dağılıyor, dağıttıkça dağılıyor diyenin hesabı. Bayağı bir işçiliği var. Bu videoda işlemleri tabii ki göstermiyorum. Dar alanlar olduğu için, ama videoda yok diye emek içermediğimizi, emek harcamadığımızı düşünmeyiniz. Gördüğünüz üzere dağıtmaya devam ediyoruz. 6 silindirli bir 3000 dizel X5. Hemen bunu da yerimize alalım. Evet, sigorta kapağımızın üstüne aldık. Ve koskoca sigorta kutusu, tesisatlar görünüyor. Kırık mıymış usta? Evet, burası kırık arkadaşlar. Evet, daha önceden kırılan, değinmiş olalım. Fitilimizi aldık. Klima. Anlatalım. Şanzımanımızı söktük. Motorumuzun tamamen etrafını, su hortumu, elektrik tesisatı, beyinle alakalı, marşla alakalı, motor kulağı, klima kompresörü derken tamamen yağ borularını, su borularını boşalttık. Artık motoru askıya alacağız. Kolay bir şekilde anlattın. Çok kolay oldu ya. Hemen 10 dakikada yaptım. 2 gündür uğraşıyorum. 2. gün. Evet. Tam 2 gün oldu arkadaşlar. Şanzımanı aldığımızı gördünüz. Motor bölümünü çok detaylı çekemedim ama aşırı derecede boşaldığını görebiliyorsunuz. Şimdi motoru alacağız. Motoru aldıktan sonra işlemler inşallah istediğimiz hızda gidecek. Şimdi motoru almaya geçelim. X5. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi öne doğru gidelim. Recep Usta orada. Evet. Araç burada. Motor askıda. Motor da motor bayağı baba. Evet. Evet. 3000 dizeli söktük. X5 aracımız sağladık. Önce şanzıman aldık. Şanzıman işleri de var. Bakımları da var.
Burayı da tamamı açıp karbüratör kapağını açıp zincir değişimimiz var. Zincir mi değişecek? Zincir değişecek. Sadece buradaki zincir. Vay be. Gösteriyorum. Yani bayağı bir emek, bayağı bir zaman, bayağı bir uğraş gerektirdi. Motor bölümü de böyle. Geniş açıdan gördüğünüz zaman yani az çok anlayabilirsiniz. Çok uğraştık. Çok emek sarf ettik. Aracın birçok eksiği var arkadaşlar. Direksiyon kutusuna da bakacağız. Direksiyon kutusunda da sıkıntılar var. Bunun dışında interkol bölümlerine görüyorsunuz. Kapattık. Herhangi bir harici bir şey girip de sonra turboya basmasın diye. Dışında motora yine göz gezdirelim. Radyatör bölümünü almadık. Sadece fan bölümünü aldık. Ve böyle bir motor çıktı. Aynı zamanda bu motorun bir de eşi var. Şanzıman. Bu da hemen motor bloğuna bağlanan bölümle şanzımanımızda da işlemler olacak. Motor bölümünde de işlemler olacak ve sizlere hepsini göstereceğiz. Sadece çıkmış halini gördünüz. Bayağı bir sıkıntıları olan araç. DPF bölümü, motor kulağı bölümü, egere bölümü arkadaşlar. Turbo bölümü, elektrik tesisatlarını komple aldık. Şarj dinamosu, klima kompresörü, direksiyon yağ bölümü, krank kasnağı, rulmanlarımız. Şu da su devir daimı o zaman usta. Evet. Su devir daimı, su termostatı, egere, enjektör bölümü üstte. Hemen arkaya geçelim. Boğaz kelebeğimiz karşılıyor burada manifold bölümü. Yağ filtresi var. Yağ filtresinin bölümü. Hortumlar, tesisatlar derken diferansiyel bölümü. Yavru diferansiyel diye geçiyor. Diferansiyel. Yağ soğutucusu burada. Şanzımanın yağ soğutucusu bu. Şanzımana giren yağ borularımız. Sıkıntı. Yani onu değiştirebiliriz. Bir patlasa biliyorsunuz komple şanzımanı yeme ihtimali var. İşlemlere geçeceğiz. Motorumuzun yağını boşaltalım. Buraya alıyoruz. Tabii ki öncelikle motor yağını değiştireceğiz. Eskidi artık. Zincir çok kötü durumda çıkacak. Çok boşluk bir şekilde çıkacak. Bundan eminiz. Daha sökmedik ama burası da karter bölümü. Karter bölümünde de yağ kaçakları oluşmuş. Bunlara da müdahale edeceğiz. Karterden sonra yağ kaçaklarını kestikten sonra zincir için ön kapak, volant dişlisi, işte marş dişlisini alıyoruz. Enjektörler, DPF bunları göstereceğiz. Sent ayarı çok önemli. Özellikle de Ni'de 57 motorlarda riske atmamamız lazım. O kadar emek verdik. Sıkıntı olmaması için aparat yardımıyla biz bunları gerçekleştireceğiz. Motor yağı akarken de biz devam edelim usta. Burada hangi işlemleri yapacağız? Öncelikle boşaltacağımız yerleri bir değinelim. Tezgahımız temizliğe gidecek. Turbomuz revizyona gidecek. Enjektörler revizyona gidecek. Yağ bakımı komple set halinde yapılacak. Şanzımanımızın yağ değişimi var. Şanzımanımızın bir kulağı kopuktu. Bak kulağımız kopuk. Bu kulak yenilenecek. Kopuk çıktı. Kopmuş buradan. Bu yenilenecek. Set halinde dişli grubuyla birlikte değişecek. Contalarımız değişecek. Önden yapacağımız bir şeyimiz var mı? Egeri temizliğimiz var. Evet. Manifold temizliğimiz var. Bunları gerçekleştireceğiz. Ön kapağımız da bura herhalde. Evet. Burada da yine muhtelif yerlerde yağ kaçakları oluşmuş. Ön kapaktan kaynaklı olarak bakın burada da net bir şekilde görebiliyoruz. Bunun dışında da çok işlemleri yok. Bayağı bir işlemimiz var zaten. Motorun ağırlığını düşün ki tutucu demiri eğiyor. Evet bayağı ağır. Ve motor yağı da dolmak üzere tenekemiz hala akıyor. Biliyorsunuz dizel bir araç olduğu için simsiyah çıkması normal. Filtre bakımlarıyla beraber yapılacak. A'dan Z'ye her şeyini yapıyoruz.
Evet, sökmeye başladık. Bu yavru diferansiyel dediğimiz parça. Evet. Üstündeyken üstteki şu civata sökülmüyor. Tabii dışarıya çıkınca kolay bir şekilde sökülmeye başlıyor. Bunu almadan karteli alamıyorsun. Çünkü civatalarını engellediği için herhangi bir anahtar yanaşmıyor buralara. Şateye geliyor anahtar kolu. Evet. Bunu da çıkardık. Bunun şaftını hatırlarsanız sizlere göstermiştim. Şimdi karter net bir şekilde Ortaya çık. görünmeye başladı usta. Hemen burada sensörümüzde de yağ kaçağı vardı. Sekmanları çıkarıyoruz. Tabii gördüğünüz sekmanları dışarıya alıyoruz. Tesisat boşlaması için teker teker bunları çıkarıyoruz. Sensörden de çok aşırı derecede yağ kaçağı var. Değişebilir. Sensörün soketini de çıkardık ve üstte konumlandırdık. Sarkmaması için. Evet. Karter açık bir şekilde gözler önüne serildi. Valla direksiyon pompamızın hala yağlar akmaya devam ediyor. Yağ çubuğu motor yağ karterine girdiği için onluk cıvatasını söktük ve çubuğu aldık. Tabii ki gördüğünüz gövde plastik bir gövde. Demir gövdeye sahip değil. Bunu da çıkardık. Evet. Geldi mi? Evet, boşladı. Evet, bayağı bir boşladı usta. Külbütör kapağının cıvatalarına ulaşmamız için bakın burada cıvataları var. Görmüş olduğunuz tesisat, hortum bölümlerini söküyoruz. Evet. Bak. Evet, çıktı cıvatalar ortaya. Bunun böyle kalması bizim için yeterli. Külbütör kapağını rahat bir şekilde sökebiliriz artık. Buraları boşlattık. Geri dönüş. Bunlar geri dönüş usta. Evet. Biraz da Seat Leon'a benziyor, dizel Leon'lara, Golf'lere. Sistem aynı aslında. Böyle. Fazla bir tane. Enjektörlerimizin geri dönüşlerini de aldık. Diğer tarafa doğru attık. Gördüğünüz üzere bayağı bir alan boşalmaya başladı. Şu şekilde çekersem görülebilir. Bana gönder. Enjektörlerin rekorlarını sökmeye başladık. Teker teker söküyoruz. Enjektörlere gelecek sıra rekorlardan sonra. Zaten rekorları almamızdaki amaç enjektörleri sökebilmek. Evet. Hem enjektörleri revizyon için söküyoruz hem de baba külbütör kapağı için söküyoruz. Sente için de külbütör kapağının açılması gerekiyor. Aynı. Bunu söyleyelim.
Sanayiye mi gitseydik buralar çocuk? Evden gitsek ya. Evet, şöyle bir çekelim arkadaşlar. Rekor bölümlerini söktükten sonra teker teker 6 tane enjektör olduğu için 6'sını da aldık. Böyle de çekmiş olalım. Enjektörleri çıkaracağız. Az kaldı. Tabii ki önce iki taraflı rail müşürü girdiğini söyleyelim. Sol tarafta ve sağ tarafta 2 tane kütüğe giren müşürümüz var. Bunlara da değinelim. Yani bizim ülkemizde genelde tek oluyor bu müşürler. Enjektör kütüklerindeki farklılıklara da değinmeye çalışalım arkadaşlar. Bu aracın Türkiye girişi yok. Fabrikadan sorgulattığımızda şase numarasıyla Türkiye girişi olmadığını da gördük. Rekorları söküyoruz. Rekorlar da bitti. Kütüğü alacağız daha sonra usta. Evet. Kütük aslında düz bir boru. İçerisinden mazot çıkıyor ve rekorlar yardımıyla enjektör kısmına giriyor. Krank kepi gibi. Evet. Güzel düşünülmüş. Tabii enjektörümüzün kütüğünün müşürünü söküyor babam şu anda ve söktü. Kütüğü artık aldık. Güzel bir şekilde yerine koyalım. Yine açıldı buralar komple. Peki usta, eksantrik kapağını yani külbütör kapağını neden söküyoruz? Neden söküyoruz? İçine bir bakalım ne varmış acaba? Merakımızdan söküyoruz. Motorun zinciri nereye giriyor? Eksantrik miline giriyor. Yani dişli olduğu için orada mecburen sökülmesi gerekiyor. Bizde trigger dişlisi var biliyorsun. Gergiyi sıkarken şu sıkma bloku kırıyor diyor. Evet, toplamaya başladık. Biraz önce söktüğümüz civataları ve altındaki alüminyum ayakları söktük ve enjektörler çıktı. Yani meydana çıktı diyelim. Bakalım enjektörlerde bir problem umarım yaşamayız. Daha önce hiç sökülmediğinde altını çizelim ve enjektörleri teker teker çıkartalım. Enjektörleri artık sökmeye, çıkarmaya başlayacağız. Tabii bunun için bir enjektör çektirmesi lazım. Gördün mü çıkanları? Ama baksana ya, pislik dolu. Çıkınca gösterelim usta, teker teker. Önce çektirmeyle vuralım. Bu da çıktı. Enjektörleri teker teker çıkartıyoruz. Bunun için enjektör aparatı görmüş olduğunuz çektirme lazım. Bu da bizlere yardımcı oluyor. Altındaki pasları net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hiç sökülmemiş. Daha önce sökülmemiş veya çok çok uzun zaman olmuş diyelim ama söküldüğünü düşünmüyoruz. Komple bakımlar yapılacak, memeler değişecek. Evet, o tozdan belli zaten. Çıkan tozlardan anlayabiliyoruz. Net bir şekilde görünüyor. Hepsi çıktı şu ana kadar. Evet, bizi uğraştıran olmaz. Şükürler olsun, uğraştıran olmadı. Gözüm diye. Yok demeyelim öyle. O çıkar. Çekim gücü diye bir şey var baba. Neye inanırsak o olmak zorunda diye biliyorum. Şimdi teker teker çıktığına göre enjektör çektirmesiyle işimiz bitti. Enjektörleri çıkaracağız. Tabii ki 6 silindirli arabada 6 tane enjektör olur. Bu da bu şekilde. Ve son enjektör de bu şekilde çıktı. Evet, enjektörlerde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Burada enjektörlerin ne halde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani çok fazla da anlatmaya gerek yok. Sökülmemiş ve daha önce işlem görmemiş bir enjektör. Meme uçlarından belli oluyor. Siyahlıkları, tortulanmaları görebiliyoruz. Enjektörcü dediğimiz enjektörcüye gidecek bunlar. Bizim artık enjektör bölümünde işimiz bitti.
Bunu enjektörcü tamirini, revizyonunu ne gerekiyorsa yapacak işte. Onun dışında DPF, turbo ama bunları sonra. Zincir bölümünden devam ediyoruz. Külbütör kapağını söküyoruz. Teker teker başladık. Zincirin ucu görünüyor. Zincir ne durumda göreceksiniz. Hayatınızda gördüğünüz en kötü zincir bile olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani net bir şekilde açmadık, görmedik ama hayatınızda görebileceğiniz en kötü zincir olacağını düşünüyorum. Evet, külbütör kapağı söküldü. Ya ne sökülmedi ki usta? Sıradan gidiyoruz. Sıradan. Ne kaldı ya? Biz zincir değiştireceğiz ya. Bu gördük mü zinciri? Neredeyse atlayacak, tente atlayacak bak. Atladı bile bir diş. Bak. Gördün mü gitti bir diş. Vay be. Yazık. Şimdi buradan kam millerini görüyoruz. Evet. Tekrar bir kaldıralım motoru, ön kapağa geçelim. Alabiliriz usta. Motor yağ karterinde söküm aşamalarından sonra gösterelim. Tabii ki yağ pompası olduğu için sürekli yağ akacaktır. Kocaman bir yağ karteri. Bunun dışında altına geçelim. Söktükten sonra göstereceğimiz bölümler var. Bakınız artık krank bölümünü görebiliyoruz. Pistonların biel kollarını, üstten pistonu görebiliyoruz. Yağ pompası dediğimiz malzeme. Yağ pompasını görebiliyoruz. Bakın zincire nasıl oynuyor arkadaşlar. Bayağı bir emek veriyoruz. Bayağı bir uğraşıyoruz. Bunun bilgisini verelim. İlk defa sökülüyor. Diş ilacından belli. Diş ilacının tozları. Evet. Marş dişlisini de aldık arkadaşlar. Pim deliğimiz var. O pim deliği de bakın buraya giriyor. Tabi burası arka krank keçesi de değişiyor. Arka krank devir sensörü okuyucumuz buradan giriyor. Buradan okuyor marşı biliyorsun baba. Evet. Devir sayısını. Arka krank keçesi de burada. Ön kapak. Ön kapağa geldi sıra. Ya usta bu nedir ya?
Zincir mi değiştiriyoruz? Arabayı yeniden mi tasarlıyoruz? Ben anlamadım ki. Bakalım. Gittikçe sökmeye devam. Evet, söküm aşamalarına geçtik. Alttan başladık. Üste doğru. Devam ediyoruz. Haydi. Bu araç hakkındaki yorumlarınızı lütfen aşağıdan belirtin. Kesinlikle bekliyorum. Gelecek yorumları merak ediyorum. Aşağı kısımdan belirtebilirsiniz. Bu da bizim aracımızın kran okuyucusu. Okumazsa aracımız çalışmaz arkadaşlar. Bunu da böyle bilelim. Civatası düşmez kendiyle birlikte. Harbiden mi yeri var? Evet. Artık ulaştık. Bu ön kapağımız. Burada yapacağımız bir conta değişikliği olacak. Paletler bastığı için tam anlamıyla, bak şurayı çekeyim. Ne hale gelmiş. Gösterebilirim, dur. Ben azıcık çevireyim mi? Ya da döndürelim baba. Atlaya atlaya gider zaten, belli olur o. Gördük mü zinciri? Takılsın. Bu araba iyi gelmiş usta ya. Hı. Hayret. Yani gördük yani. Bayağı bir uğraştık. Tabii ki orijinal parçalar kullanılacak bu arada, onu da belirteyim. Zincirleri görüyorsunuz. Demiştim ya, tahminimde vardı o ses, yani bayağı bir kötü zincir çıkacağının belirtisiydi ve çıktı. Bayağı kötü yani. Allah'tan sıkıntı olmadan, koparmadan gelmiş diyelim. Ve Türkiye'ye girdim ya, Recep Usta yolda da kalsam mühim değil dedi. evet. Buraya kadar geldikten sonra artık gelirsin. Var ol abi dedim. Teşekkür ediyorum ustam, geldim dedi. İyi, Allah'tan bir sıkıntı olmadan geldi Varol abimiz. Bu contaların hepsi çöp. Karter contamız, ön kapak contamız, külbütör kapak contamız, zincirlerimiz dişlileriyle beraber değişiyor. Bu arada pahalı ürünler arkadaşlar. Gergileri var, paletleri var. Bunları söktüğümüzde yine bu konulara değineceğiz. Pazartesi gelecek. Neydi? Borutan mıydı? Siparişini verdik. Pazartesi ürünleri alacağız yetkili bayiden. Kambillerini gösterdik. Enjektörün çıkışını göstermiştim. Kambilleri de bu şekilde. Kitlemesi, sentez çok basit bir araba aslında. Buna da değinelim. Ama ufak tefek ayrıntılı püf noktaları da var.